Herkese merhabalar. Arsiklet Box kanalına hoş geldiniz. Yeni bir pazar sohbeti videosuyla yine karşınızdayım. Bir hafta boyunca Arsiklet'te nasıl gelişmeler oldu, son maç sonuçları ve yaklaşan maçlarla beraber sizlere bilgi aktarmaya ve sohbet niteliğinde bir video olmasını temenni ediyorum. Şimdi tabii ki gece maç sonuçlarıyla hemen başlayalım. Derek Chisora ile Joe Joyce arasındaki mücadele gerçekten çok güzel geçti. Ve karşılaşmayı Derek Chisora sayıyla beraber 3 hakem kararıyla kazandı. Ben de zaten maçı sizlere canlı bir şekilde anlatmıştım. Ve 95-94 Derek Chisora'ya vermiştim. Tabii ben analizlerimde haksız çıktım. 7. ya da 8. roundda Joe Joyce maçı alır diye söylemiştim knockout'la. Aslında o 7. ve 8. roundlarda da Joe Joyce'un bayağı bir üstünlüğü vardı. Hatta Derek Chisora'yı bayağı da bir sarsmıştı ama sonunu getiremedi tabii ki. Yakın bir maçtı. İki boksör de düşebilirdi. Zaten 9. roundda Joe Joyce düştü. Ama roundun sonlarında 12 saniye karşılaşmayı o roundu yani erken bitirdiler. Ve 10. roundda Derek Chisora'nın biraz daha dinlenmesi için zaman olmuş oldu. Tabi bunlar büyük bir skandal açıkçası. Ama neticede karşılaşmayı Derek Chisora kazandı. Ve gerçekten Joe Joyce'un da ilerleyen roundlarda ne kadar çok yorulduğunu görmüş olduk. Benim zaten hesaba katmadığım nokta burasıydı. Bundan dolayı da analizimde yanıldım diyebilirim. Derek Chisora gerçekten çok fazla yumruk almasına rağmen düşmedi ve ayakta kalaraktan karşılaşmayı sayıyla kazanmayı başardı. Ve sonunda vurduğu kontralar hani Joe Joyce'a 9. roundda isabet etti ve Joe Joyce'u yere düşürdü. Bunun dışında bu maçla alakalı tabii ki maç sonrasında Alexander Usyk'in işte haklı çıkması. Çünkü Derek Chisora'nın kazanacağını söylemişti. Çok sert yumruklara sahip olduğunu söylemişti. İşte karşılaştığım en sert yumruklar Derek Chisora'da diye söylemişti. Öyle de oldu yani adam boş konuşmamış. Bunun dışında tabii ki Dillian Whyte maç sonunda Derek Chisora ile maç yapmak istediğini söyledi Frank Warren'ın yanında. Biliyorsunuz birinci maçları teknik knockoutla bitmişti. 11. roundda Dillian Whyte sol kroşesiyle beraber düşürmüştü Derek Chisora'yı. Şimdi bir rövanş olarak yani ikinci bir maç olarak yapmak istiyor Dillian Whyte. Bakalım Derek Chisora buna nasıl cevap verecek? Derek Chisora maç öncesinde de zaten söyledi ki bu karşılaşmayı kazansın veya kaybetsin 2 maç daha yapacak olduğunu açıklamıştı. Dillian Whyte tabii ki bakalım çok fazla maç yapmadı son dönemde. Böyle bir maç olursa nasıl bir maç olur? Gerçekten kestirmek zor ama çekişmeli bir maç olabilir gerçekten. Diğer taraftan Derek Chisora gerçekten maç sonunda duygusal açıklamalar yaptı. Yıllardır bu işi yaptığından bahsetti ve Frank Warren'a da teşekkür etmişti. Gecenin bir diğer maçında ve benim boksörüm Moses Itauma Marius Vah'ı ikinci roundda knockout etmişti ve benim yine haklı çıktığım bir maç oldu bu da. Dolayısıyla ben demiştim ki hani ilk 3 round içerisinde knockout eder. Moses Itauma da rakibine baktı hani çok tutuk dövüşüyor. En sonunda içeriye girerekten güzel yumruklarla beraber sağlı sollu kombinelerle önce Marius Vah'ı düşürdü. Arkasından da üzerine giderek zaten maçı teknik knockoutla beraber kazanmayı başardı. Ne kadar yetenekli, ne kadar teknik bir boksör olduğunu, hareketli bir boksör olduğunu göstermiş oldu Moses Itauma. Ve dedi ki ben daha 19 yaşındayım. Bugüne kadar dedim Marius Vah'ı bu kadar çabuk durduran olmamıştı. Zaten dedim hani maç öncesinde ben dedim Marius Vah'ı eğer knockout edemezsem bana kredi vermeyin yani beni övmeyin gibisinden açıklamalar yapmıştı. Tabii bunlar açıklamalar tutarlı ama şöyle bir durum var. Marius Vah da artık 44 yaşındaydı. Yani erken durdurması zaten olası bir durumdu.
Bundan sonra daha iyi rakiplerle karşılaşmasını umuyoruz. Moses Itauma'nın şu anda gayet güzel bir şekilde gidiyor. Umarım bozmadan yoluna devam eder. Evet, diğer haber, Alexander Usyk olimpiyatlara gidiyor. Tabii ki olimpiyatları seyredecek. Zaten İngiltere'de bu maçı da seyretti. Güzel bir şekilde şey yapıyor, dinleniyor. Hani bu Derek Chisora Joe Joyce arasındaki gecede ona işte mikrofon uzatıldı. Soruldu ki işte Tyson Fury ile yapacağınız maça heyecanlanıyor musunuz? Yani ne kadar istiyorsunuz bu maçı diye. Şu anda dedi Tyson Fury umurumda değil, ben dinleniyorum diye bir açıklama yaptı Alexander Usyk. Evet, diğer taraftan Tyson Fury aynı köşe ekibiyle beraber Usyk maçına gidecek. Rövanş maçına. Bu gerçekten çok olumsuz bir durum bana göre ve daha şimdiden maçı ben kaybettiğini düşünüyorum Tyson Fury'nin. Ben hep diyordum ki ikinci maçta yine yakın bir maç olur ama görüyorum ki artık rahat şekilde Usyk yine sayıyla bu maçı kazanır. Çünkü Itauma bile Tyson Fury'ye dedi ki hani onun etrafında dedi, köşede dedi çok fazla insan var dedi. Yani bir kişiden bilgi almak, emir almak daha iyi olur. Ben olsam dedi gergin olurdum dedi. O kadar kişi bana bir şey söylese dedi. Ben dedi portakal soymayı öğretmek istemem dedi ama bana göre dedi köşesinde bir kişi olsa daha iyi olur diye bir açıklama yaptı Moses Itauma. Ben de buna katılıyorum. Tyson Fury'nin köşesinde hem Sugar Hill hem de akrabaları ona büyük zararlar veriyor. Ve Andy Lee aslında sadece köşesinde olsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama Tyson Fury bunları ya göremiyor ya da artık çok fazla umrunda da olmayabilir durumlar diye söyleyebilirim. Ama maçı kazanmak niyetindeyse bu köşe ekibini aynı şekilde getirmemeliydi diye ben söyleyebilirim. Diğer taraftan Tyson Fury'nin birinci maçı çok kolay bir şekilde hani sürdürdüğünü söylediği vardı. Alexander Usyk bununla alakalı dedi ki o dedi istediğini düşünebilir. Ben dedi Tyson Fury'ye karşı dedi bazı roundlarda bayağı bir zorlandım. Çünkü dedi Tyson Fury hani gayet uzun boylu büyük bir boksör ve yetenekli bir boksör dedi. Buradan da Tyson Fury'yi ne kadar ciddiye aldığını anlıyoruz. Ben dedi rövanş maçında yine dedi hani oradan edindiğim tecrübelerle beraber dövüşeceğim dedi. Tyson Fury rahat bir maç yani kolay bir maç olduğunu düşünüyorsa dedi istediği gibi düşünebilir. Benim için problem yok diye söyledi Alexander Usyk. Bunun dışında Zhilei Jack Paul'la dövüşmek istediğini söyledi ki gerçekten çok böyle tutarsız, çok yanlış açıklamalar bunlar. Hani Jack Paul'u ben küçümsediğim için söylemiyorum bunu. Tamamen para kazanmak için Zhilei Jack Paul'la maç yapmak istiyor. Bunlar çok kötü durumlar gerçekten. Yani ağır siklette dünya sıralamasında ilk 10'da olan bir boksörün gidip de Jack Paul'la ben maç yapmak istiyorum demesi çok gerçekten tutarsız oldu. Bunu da söylemiş olayım. Son bir haber olarak da Moses Itauma'nın Tyson Fury ile yaptığı hani sparringler vesaire bunlardan bahsedeceğim. 40 round'a yakın dedi işte Tyson Fury ile sparring yaptım dedi. Bazı roundlarda dedi benim dedi kafama dedi çok fazla isabet ettirdi yumruklarını dedi. Ama bazı roundlarda da dedi ben onun işini bitirdim dedi. Bazı roundlarda dedi çok çekişmeli geçti aramızda dedi. Moses Itauma ona sorulan sorulara bu şekilde cevap vermişti maç öncesinde ve diğer taraftan eğer hani Marius Vah maçını kazanırsanız sizi hani ileride önemli isimlerle görecek miyiz diye bir soru geldiğinde ise evet dedi. Çok kısa bir zaman içerisinde dedi önemli boksörlerle maç yapacağım dedi. Çünkü sıralamalarda da yükseliyor artık biliyorsunuz 59. sıraya kadar çıktı. Ve Moses Itauma gerçekten de artık böyle yaşlı tamam ondan hani tecrübe edinmiş olabilir. Boksörlerle boks yapmayı artık bırakıp tamamen üst sıradaki boksörlerle maç yapması gerekiyor.
Ben başarılı olacağına inanıyorum. Gayet güzel bir şekilde geliyor. Ve Frank Warren olsun, diğer hani promotörler olsun artık Tyson Fury'den ümidi kestiler ve İngiliz bir boksörün tekrardan şampiyon olmasını istiyorlar. Bu tabii ki Joshua tarafı var ama Joshua belki hani Daniel Dubois'u yendikten sonra evet şampiyon olacak ama şöyle bir durum var. Joshua 1-2 sene içerisinde zaten bırakacak artık. Dolayısıyla genç bir İngiliz boksör istiyorlar. Bu da en büyük aday Moses Itauma olarak görünüyor. Zaten hani Fabio Wardley vesaire de onun maçını hani canlı bir şekilde yorum yaptı. Bu hani karşılaşmayı seyrederken gerçekten dedi çok hızlı bir şekilde durdurdu dedi Marius Vah'ı. O da etkilendi. Yani ileride Fabio Wardley ile işte Frazer Clark'la beraber Itauma'nın maç yaptığını görebiliriz. Bunlar da tabii ki güzel haberler. Ama öncelikle tabii ki Fabio Wardley ile Frazer Clark rövanş yapacaklar. Ondan sonra bu maçı görebiliriz. Moses Itauma'nın dediğim gibi gidişatı gerçekten çok ama çok güzel şu anda. Gayet de akıllı bir boksör. Yaşı da genç. Umarım çok güzel yerlere gelecek. Diğer taraftan Bakodur Jalolov olimpiyatlarda yine tekrardan mücadele ediyor. Umarım olimpiyatlar sonrasında tekrardan profesyonelde maçlar yapmaya devam eder diye söyleyeyim. Evet, bu haftaki şeylerimiz yani bilgilerimiz bu kadardı. Haberlerimiz bu kadardı. Bir sonraki videomuz biliyorsunuz ki artık Andy Ruiz ile Gerald Miller maçının analizi şeklinde olacak çarşamba günü. Onu da lütfen kaçırmayın. Eğer hala kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olmayı, arkadaşlarınızla paylaşmayı, yorum ve beğeni yapmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.